Roma çiftçi devletinin temelini aile içinde babanın sınırsız yetkilere sahip olması oluşturmuştur. Roma'nın daha sonraki yükselişinin nedeni kuşkusuz öncelikle bu aile disiplininde yatmaktadır. Roma'da aile babasının hakimiyeti altında bulunan ve ona bağlı olan kişilerin oluşturduğu aileye familya deniliyordu. Erkek ve kız çocuklar, kardeşler, yeğenler, torunlar, evlat edinilmesi sonucu aileye giren ve hatta içindeki köleler bile familya teriminin içine giriyordu. Görüldüğü üzere Roma'da aile günümüzde olduğu gibi kan bağına değil hakimiyet ilişkisine dayanıyordu. Justinianus döneminde agnatio yani baba egemenliğine dayanan hısımlık sistemi yerini cognatio yani kan hısımlığına bırakmıştır. Devlet içinde devlet gibi örgütlenmiş olan bu aile, bir aile babasının hakimiyeti altında kadın ve erkeğin hukuken tanınan bir birliktelikle evlenmeleri sonucu meydana geliyordu. Roma ailesi içinde bulunduğu her dönemin sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerinden etkilenmiş bir kurum olarak Roma'da toplumun yapı taşını oluşturması nedeniyle her zaman özel bir önem görmüştü. Öyle ki devletin güçlenmesi ve gerilemesi bile aile kurumunun sağlamlığı ya da zayıflığıyla doğru orantılı olmuştur. Cicero, bütün canlılar doğası gereği çoğalma eğilimindedir ve toplumsallaşmanın ilk aşaması evliliktir. Çocukların da evlilik içinde yer almasıyla daha kalabalık ve ortak şeyler paylaşan bir birlik meydana gelir. Şehrin başlangıcı ve devletin çekirdeği budur derken aile kurumunun ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. Patriciuslar yani toprak sahibi soylular. Bunlar siyasal haklara sahip tek grup idi. Aynı zamanda askerlik yapmakla da yükümlüydüler. Senatus ve Comitia Curita bunlardan oluşuyordu. Plebler yani küçük çiftçiler, zanaatçılar, tüccarlar ve çobanlar. Siyasal hakları olmayan bu grup askerlik yükümlülüğünün dışında tutulmuştu. Bununla birlikte özgürlerdi. Mülk sahibi olabiliyor ve mahkeme önüne çıkabiliyorlardı. Evlenme yasağı ile Patriciuslardan kesin olarak ayrılmışlardı. Clientsler, Patriciuslara bağlı fakat aynı zamanda onların himayesinde bulunan bu kişiler genellikle arazi kiracısı ya da zanaatçı olarak çalışıyorlardı. Siyasal hakları yoktu. Servi yani köleler. Eşya gözüyle bakılan bu grubun hiçbir hak ve özgürlüğü yoktu. Sosyal hayatın içinde tüm bu sosyal sınıflar ve aileler için ekonomi de önemli bir unsurdu. Çünkü gerek kişilerin günlük ihtiyaçları, gerekse devletin yapmış olduğu ticaret doğal olarak ekonominin içine giriyordu. Bu bağlamda Roma ekonomisi M.Ö. 3. yüzyıl sonlarına doğru yaygın bir şekilde parasal ekonomiye geçti. Roma'nın ekonomisi dışarıda fetih politikasına dayanan sömürüye, içeride ise köleliğe dayanıyordu. Roma'da servet elde etmenin iki büyük kaynağı toprak sahibi olmak ve ticaretle uğraşmaktı. Ancak bunların dışında devlet ihaleleri ile de ya da kamu topraklarında vergi toplama hakkı kazanmayla da servet sahibi olunabilirdi. Daha geniş açıdan bakarsak eğer Roma, dünya devletinin kurulmasıyla Akdeniz bölgesinin ekonomik odak noktası da Mısır'daki İskenderiye'den Roma kentine geçmiştir. Para ekonomisi tümüyle yerleşmiş, Roma kenti bir sermaye merkezi haline gelmiştir. Eyalet sakinleri ise Roma'ya para ya da tarım ürünleri şeklinde belirli vergiler ödemekle mükellef kılınmışlardır. Yerel yönetim ilgili cemaatlere bırakılmış, eyalet valileri belirli yer ve zamanlarda kurulan mahkemelere başkanlık etmek için eyaleti gezmiş ya da bu işi temsilcilerine yaptırmışlardır. Eyalet valilerinin yanına ayrıca mali işlerle görevli bir memur da verilmiştir. Roma ekonomisi tarımsal faaliyetlerin ve köle alım satımının dışında pek çok küçük işle destekleniyordu. Bunlardan biri de o dönem tüm ülkede popüler olan gladyatör dövüşlerinin ekonomik açıdan gelir sağlamasının yanında burada dövüşen gladyatörlerin de aslında köle sınıfından farkının olmadığını düşünmemizdir. Çünkü bu dövüşlerde gladyatörler hayvanlarla da karşı karşıya getirilmiş ve hayvanların dışında burada dövüşen gladyatörlerin yaşamı da orada bulunan yöneticiye bağlıydı. Dövüş sonunda eğer yönetici baş parmak aşağı hareketi yapıyorsa o gladyatör öldürülüyordu.
Bu vahşice davranış o dönem doğal olarak karşılanmış, normal bir şeymiş gibi eğlence aracıydı. Roma devletinin sosyal sınıfları ve en küçük yapı taşı olan aile yapısından anlaşılacağı üzere antik dünyanın en iyi siyasal ve sosyal örgütleniş biçimi olarak Roma hükmettiği topraklarda bu durumu çok iyi bir şekilde yansıtmıştır. Bu ve bunun gibi videoları izlemek istiyorsanız kanala abone olun. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Soru, görüş ve önerileriniz için muhakkak yorumlarınızı bekliyorum.